Evet arkadaşlar, bugün değişik bir şey yapacağız. Bu bisikletin frenini biliyorsunuz, daha önce bu bisikleti tanıtmıştım kanalda. Bir elektrikli bisiklet bu. Bunun bugün frenini değiştireceğiz. Bunda mekanik disk frenler var. Disk frenler görüyorsunuz. Mekanik disk frenler var. Bunları tam bir tanesini hidrolik disk fren yapmayı düşünüyorum. Kendi başıma yapacağım. Bu işte amatörüm. Yani hiç profesyonel deneyimim yok. O yüzden bir tanesini yapacağım bugün. Eğer başarırsam, hoşuma giderse daha sonra önünü de değiştiririz. Bunun frenleri hiç güzel değil, onu söyleyeyim. Ayarlamak çok zor bu mekanik disk frenleri. Yani mekanik disk fren deneyimimden sonra size pabuç disk freni daha çok tavsiye edebilirim. Mekanik disk frene göre. Uçak gitsin, devam edelim. Şimdi arka freni komple kaybettik açıkçası. Ben ayarını vesaire yapmaya çalışana kadar orada kaliperde anladığım kadarıyla şu an sorun var. Burada yay etkisi biraz zayıf. Şurası söktaklarla biraz bozuldu. Ve en son itibariyle ben bunun fren sensörünün kablosunu da çıkarmaya çalışırken kopardım açıkçası. O yüzden bu telli fren, yani mekanik disk frenimiz komple gidecek. Yerine yeniden baştan bir hidrolik disk fren takmayı düşünüyorum, başarabilirsem. Evet, frenimiz bu. Ben de ilk defa açacağım şu an sizde. Amazon.com'dan aldım. Amazon.de'den aldım daha doğrusu. Almanya Amazon'dan aldım. 45 liraya aldım. Tek bir fren setini. Siz bunu AliExpress'ten 30-35 eurolar alabilirsiniz. Baba. Şimdi söylediğim gibi bunun sensörünü kullanabilirdik. Deneyebilirdik. Mevcut sensörü, fren sensörünü. Ama ben kırdım o soketi. O yüzden yeni baştan soketli bir set aldım. Soketli bir hidrolik fren seti aldım. Şöyle göstereyim size. Umuyorum düzgün bir şekilde çalışacak. Çünkü açıkçası sensör iptal etmek istemiyorum. Sensör hem sensör frene bastığınızda motorun devre dışı kalmasını sağlıyor. Motorunuzu korumuş oluyor yani. Hem fren basılı hem motorunuz çalışır halde olmuyor. Hem de arkadaki fren lambasını yakması açısından sensör bence güzel bir şey. O yüzden bu sensörü kullanmayı umuyorum. Çift pinli bir sensör. Burada da kablomuzda kaliperimiz var. Çok güzel bir şekilde duruyor. Şimdi kablonun ucu boşta. Vites koluna, fren koluna takılı değil. Kablonun ucu boşta. Benim kablom şuradan kadronun içinden geçiyor, fren kablom. Görüyorsunuz şu fren kablosunu. Şimdi umuyorum bunu da bu şekilde bir tarafı boşta olduğum için çekerek, tel veya ip yardımıyla çekerek kadronun içinden geçirebilirim diye düşünüyorum. Güzel olacak. Yani dışarıdan böyle kablo bayla falan çirkin bir şekilde uzatmamıza gerek kalmayacak. Bu da güzel bir haber. Ve paketin geri kalanı burada. Bir tane yedek balata seti koymuşlar. Teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Böyle bir şeyden bahsetmiyordu Amazon'daki ilanda. Ama 45 Euro'da alışveriş yaparken de o kadarcık da koysunlar. Anahtarlar, çeşitli vidalar, ana vidalarımız galiba. Bunlar kaliperin vidaları olabilir. Gelin şimdi önce freni sökelim. Sonra kabloyu sökmeden önce bunu içinden geçirmeye çalışalım. Tabii burada bir elçik sorunumuz var. Elçiyi de zarar vermeden söküp geri takmaya çalışacağız. İşimiz bayağı uzun ama umarım başarılı olacağız. Önce gelin ilk başta kaliperi sökerek işlemlerimize başlayalım. Eski kaliperimizi sökelim. Hemen bir anahtar takım bulalım. Alyan anahtar takımı. 5 numara Alyan anahtar işimizi görecektir 5 numarayla. Bunları saat yönünün tersine, kaliperin üzerindeki buradaki vidayı saat yönünün tersine ve bu teli tutan vidayı da yine saat yönünün tersine çevirdiğimizde açılıyor tabii ki. 5 numara bir Alyan'la bu kaliperin 3 tane vidasını şu an söküyorum. Tel buradan çıktı. Görüyorsunuz. Teli çıkarttık.
Kaliperin kendisini çıkaralım. Diski. Evet. Contalarını ve vidalarını düşürmemeye çalışalım. Söylediğim gibi arkadaşlar, bu konuda hiçbir tecrübem yok. Tamamen amatör bir şekilde bu işlemi yapacağım. Evet, 2 tane cıvatamız düştü. Anahtarımızı bırakıyoruz. Duru Hanım burada bize yardımcı oluyor. 2 tane cıvatamızı yerden alarak Duru Hanım'ın da bu işte, bu değişiklik işleminde emeği çok önemli. Evet, kaliperi şu anda çıkardık. Öncelikle tekrar belirteyim. Bu video tamamen amatör olarak çekilmiştir. Ben kendi bisikletim üzerinde ilk defa böyle bir işlem yapıyorum. Benim gibi amatör olan ve bu işlemi kendisi yapmak isteyen arkadaşlara bilgi vermek amaçlı bir videodur. Videoyu buna göre izleyin lütfen. Bisikleti bir ters çevirelim. Bakalım fren teli nerelerden geçiyor ve hidrolik kabloyu nerelerden geçirebiliriz. Fren teli görüldüğü gibi arka tekerin yanından başlıyor. Sonra bisikletin kontrol kutusunun, yani beyninin olduğu bölümden geçip oradan da kadronun içinden devam edip ön tarafa ulaşıyor. Bunu kontrol ünitesinin içinden rahatça geçiririz. Sökelim bakalım kontrol ünitesini. Bu işlemlerde bize bir alyan anahtar seti gerekli olacak. Kontrol ünitesinin vidalarında 3 numara alyanını açıp kutunun kapağını çıkarıyorum. Bu kısımda elektrikli bisikletimizin beyni bulunuyor. Hidrolik kablosunu buradan geçireceğiz. Ama içerideki kablolara veya üniteye kesinlikle dokunmuyoruz ve zarar vermiyoruz. Şimdi biraz daha zor bir işlem yapacağım. Benim bisiklette bütün kablolar kadronun içinden geçiyor. Biz bu kabloyu dışarıdan geçirebiliriz. Çok basit olur ama çirkin de olur. Sağda solda kullandığımız kablo bağları artar. Ben de eski kablolar gibi kadronun içinden geçirmek istiyorum yeni kabloyu. Bunun için de eski fren telini, yani çıkaracağım teli kullanacağım. Telin sonundaki metal boncukla yeni hidrolik yağ kablomu yan yana getiriyor ve bir kablo bağıyla sıkıca birbirine bağlıyorum. Sonra da eşimin yardımıyla kadronun bir tarafından yeni kabloyu itip bir tarafından eski kabloyu çekiyorum. 5-10 dakikalık bir itme çekme işleminin ve biraz uğraşın ardından yeni kablomun ucunu ön taraftan alıyorum ve eski kabloyla yeni kabloyu birbirine bağladığım kablo bağını kesiyorum. Bunu yapıp yapamayacağımı bilmiyordum. Kabloyu kadronun içinden geçirdiğime çok mutlu oldum. Aksi takdirde dışında çirkin bir görüntü olacaktı. Yeni kabloyu gidona giden diğer kablolarla birbirine bağlıyorum. Şimdi kritik bir işlemimiz daha var. Yeni fren kolunu eski fren kolunun yerine takmak. Eski telli fren kolumuzu sökeceğiz ve yerine yeni hidrolik fren kolunu takacağız. Eski fren kolunu yapısı gereği önündeki parçaları çekip gidonun sonundan dışarıya çıkarmalıyız. Ama burada çekindiğim kısım elçik veya grip dediğimiz parça. Benim bisiklette bu parça vidalı değil. Kas gücüyle söküp takmamız gerekiyor. Umarım elçiye zarar vermeden bunu başarabiliriz. Öncelikle freni takacağım. Sağ taraftaki gidona bağlı tüm parçaları söküp çalışma alanımı rahatlatıyorum. Vites, eski fren kolu ki bu zaten çıkacak ve el gazı. Ardından bütün parçaları elçikten biraz uzaklaştırıyorum ki önünde biraz alan açılsın. Elçiyi oynatmaya çalışıyorum ama pek başarılı olamadım. Muhtemelen bu elçik bir madde ile gidona yapıştırılmış durumda. Hem böyle bir yapıştırma işlemi varsa yapıştırıcıyı çözmek, hem sürtünme yaratan kirden kurtulmak için izopropil alkol kullanabiliriz. Bu alkol hem temizlikte hem de yapışma durumlarına çözümde çok faydalı bir madde. Alkolü bir şırıngaya dolduruyorum. Sonra elçiğin kenarını bir tornavidayla biraz kaldırtıyorum. Sonra biraz alkol enjekte ediyorum. Biraz enjekte ettikten sonra tekrar tornavidayla biraz daha ilerilere gidiyorum. Ve alkolün bütün gidona yayılmasını sağlıyorum. Alkol yeteri kadar yayıldıktan sonra elçik kolayca çevrilip çıkarılıyor. İşlem tamam. Elçiye hiç zarar vermedik ve diğer parçaları gidondan kolayca çıkarabiliriz. Yeni fren kolumuzu gidona geçici olarak bağlıyoruz. Frenin ön taraftaki bağlantılarını yapacağız. Fren kolunun arkasında bir bağlantı bölümü var. Buraya hidrolik kablomuzu takacağız. 6 numaralı alyanla buradaki vidayı söküyorum. Arkadan dolaştırıp getirdiğim hidrolik hortumunun önündeki vidayı da söküp o kabloyu bu bölüme bağlıyorum. Bunu yaparken frenle birlikte gelen kağıttaki yönergeleri takip ediyorum. İşlem oldukça kolay. Benim aldığım fren kolunda 2 pinli bir bağlantı soketi var.
Bu önemli. Elektrikli bisiklette frene bastığınızda motoru durduran ve aynı zamanda fren lambasını yakan bir işlev var. Bunu kaybetmemeniz için uygun soketli bir fren kolu almalı veya eski fren sensörünüzü yeni fren koluna takmalısınız. Ben uygun bir fren kolu almanızı tavsiye ederim. Ön taraftaki bağlantılarımızı tamamladık. Şimdi geçelim arkaya. Burada fren kaliperini bisiklet gövdesine monte etmemiz gerekiyor. Öncelikle kaliperle birlikte balataların arasında bir sapmayı önlemek için koyulmuş plastik bir parça var. Onu çıkararak işleme başlıyoruz. Sonra kaliperin ortasındaki balatalı bölümü diskimize geçecek şekilde yerleştiriyoruz. Kaliperin önü ve arkasındaki vidaları da yerlerine gelecek şekilde tabi. Ben özellikle arka teker için set aldığımdan dolayı kaliperde bir uyum sorunu yaşamadım. Diskim 160 mm ve alırken bunlara uygun bir set aldım. Uyum sorunu olmadı, vida yerleri falan gayet yerine oturdu. Aslında bir uyum sorunu varmış ama bu aşamada onu fark etmedim, sonradan fark edeceğim. Bir diğer sorun da balataları bir arada tutan metal parça incelerken parmağımın ucunu çok kötü şekilde kestirdim. O yüzden çalışmaya bir 10 dakika falan ara verdim. Kanın durmasını bekledim. Bu da size bu işleri yaparken oldukça dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatsın. Kaliperimi de gövdeye bağladıktan sonra artık kablolarımızın dışarıda kalan bölümlerinin lastiğe ve başka yerlere sürtüp zarar görmemesi için gövdeye sabitlenmesine sıra geldi. Fren setinin yanında 4 tane de kablo bağı göndermişlerdi. Bunları kullanarak kabloları güzelce sabitledim. En son olarak ilk başta açmış olduğum kontrol ünitesinin kapağını kapattım. Bütün bağlantılarım tamam gibi. Arka kaliperle disk bağlantısı, kabloların gövdeye sabitlenmesi, fren kolu bağlantısı ve pin bağlantısı. Artık gidonumuzun sağ tarafındaki söktüğümüz tüm parçaları tekrar yerine takabiliriz. Vites, yeni fren kolu, el gazı ve elçik. İşlem tamamdır. Şimdi bisikletimizin pilini takalım bakalım. Yeni fren kolunu bir test edelim. Ön frene hiç dokunmadım bu arada. O hala mekanik. Gördüğünüz gibi ön frene basınca ekranda bir ünlem çıkıyor ve fren lambası yanıyor. Öncelikle yeni taktığımız arka frenden de aynı tepkiyi bekliyoruz. Basıyorum frene. Evet, çok güzel çalışıyor. Aynı ön frendeki gibi. Arka fren lambasını kontrol ediyorum. Yeni hidrolik frene bastıkça fren lambamız da yanıyor. Yani yerin fren kolumuz elektrikli bisikletimizin beyniyle gayet uyumlu ve çok güzel çalışıyor. İlk testimiz tamam. Bu aşamada bir test sürüşüne çıkıyorum ama bir sorun fark ettim sürüş esnasında. Birkaç kilometre boyunca arka tekerden garip sesler geldi ve bisiklette bir gariplik olduğunu fark ettim. O yüzden tekrar geri dönüp kontrol etmeye karar verdim. Burada kaliperin benim bisiklete tam olarak uymadığını, en azından yanındaki vidalarla birlikte tam olarak uymadığını fark ettim. Arkadan motorlu elektrikli bisikletlerde motor göbeği biraz büyük olabiliyor. Kaliperin bu göbeğe sürttüğü açıkça görülüyordu. Bunun için eski mekanik kaliperimin vidalarını kullanmaya karar verdim. Onlar daha uzundu. Bu şekilde kaliperle bisiklet gövdesi arasına istediğim kadar pul koyup kaliperi motor bölümünden daha yükseğe kaldırmaya karar verdim. Ve başarılı oldu. Kaliperi pullarla daha yükseğe taşıyınca sürtünme sona erdi. Kaliperin vidalarını da tam olarak sıkmadan önce frene basıp basılıyken vidaları sıkıştırdım ki balatalar tam ortalı olarak ayarlansın. Bu şekilde çift pistonlu, yani iki taraftan baskı yapan hidrolik frenler ortalı şekilde ayarlanmış oluyor ve tam randımanlı kullanılabiliyor. Yani kaliperin vidalarını sıkıştırırken frene basılı tutmanız fren ayarınız için yeterli. Tüm işlemleri bitirdiğimde tekeri boşta döndürüyorum. Gayet rahat ve yumuşak bir dönüş. Herhangi bir sürtünme yok. Şimdi yollardayız. Frene basar basmaz tekerin nasıl kilitlendiğini siz de görüyorsunuz. Ama mesele görüntü değil hakikaten. O frene hafif dokunuşların yarattığı muazzam etkiyi ve sert bir frende bisikletin verdiği tepkiyi görünce bu hidrolik frene harcadığınız paraya ve verdiğiniz emeğe değdiğini hissediyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle mekanik disk frenlerinizi, bisikletlerin üzerindeki mekanik disk frenlerinizi hidrolik disk frenlerle değiştirmenizi tavsiye ederim. Sadece arka fren seti, ki bu set fren kolu, kablosu, kaliper, 2 çift balata ve bağlantı aparatlarından oluşuyor. Bana 45 euroya mal oldu ve bu bağlantı işlemi de yaklaşık 2 saat gibi bir süremi aldı. Ancak net olarak söyleyebilirim ki buna değdi. Bisiklet kullanan bütün arkadaşlara da bu değişimi tavsiye edebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.